Merhaba arkadaşlar. Ayırma ve saflaştırma yöntemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz kristalizasyon. Kristalizasyon yine bir saflaştırma yöntemi. Organik maddeleri içerdiği safsızlıklarla arındırmak için kullanıyoruz genelde. Kristalizasyon tabi esas olarak ekstraksiyon veya kolon kromatografisinden önce kullanılıyor. Yani bunları yapmadan önce maddeyi bir basamak daha saflaştırmak için biz genellikle kristalizasyon kullanıyoruz. Temel prensibi de neye dayanıyor? Bir çözücünün bir maddeyi düşük sıcaklıkta az, yüksek sıcaklıkta çok çözmesi prensibine dayanıyor. Yani maddeyi koyduğumda çözülmüyor, ısıttığım zaman çözülüyor. Safsızlıkları ayırıyorum ve tekrar o maddeyi kristal hale getirip alıyorum. Şimdi anlattığım zaman konuda daha iyi anlayacaksınız zaten. Şimdi kristalizasyon basamaklarından bahsedeceğim. Önce elimizde saf olmayan bir madde var. Saf olmayan madde birinci basamakta gördüğünüz gibi. Bu madde çözücüsüne ekliyoruz buna. Tabi soğuk olduğu için henüz daha çözülmüyor. Madde saf değil ve çözücüde soğuk ve çözülmüyor. Ben çözücüyü ısıtıyorum. Burada B kaleminde ısıtmış ama biz B kalemi kullanmayacağız güvenli olması açısından. Isıtıyorum, ikide ısınıyor ve madde sıvının içine geçiyor. Madde çözücünün içine geçiyor benim saflaştırmak istediğim madde ama safsızlıklar çözülmüyor. Safsızlıklar tozdur, kirdir, yabancı maddedir. Bunlar çözeltinin içinde katı olarak, asılı olarak veya dibe çökmüş olarak kalıyorlar. Benim esas ana maddem, almak istediğim madde çözeltinin içine geçiyor. Hemen buniden adi süzme işlemi yapıyorum. Süzgeç kağıdını koyuyorum buraya. Bunun içine döküyorum sıvımı. Ana maddem çözeltiyi geçtiği için sıcak henüz daha. Kaynama sıcaklığına yaklaşık mesela su kullanıyorsam eğer, ki bu haftaki deneyde biz su kullanacağız çözücü olarak, 90 dereceye yakın bir sıcaklıkta hemen süzme işlemimi gerçekleştiriyorum. Ne oldu? Benim almak istediğim madde çözeltideydi. Hop aşağıdaki kabıma geçti. Hunide ve süzgeç kağıdında ne kaldı? Kirlilik. Benim almak istemediğim yabancı maddeler, tozdur, pisliktir, yabancı maddedir kaldı. Ardından ne yapıyorum? Sıcak çözeltiyi soğumaya bırakıyorum. Bu hala sıcak. Gerekirse buz banyosu kullanıyorum arkadaşlar. Ve ne oluyor? Sıcakta çözünüyordu benim maddem. Soğuduğu zaman benim ayırmak istediğim madde kristal şeklinde çözeltinin içinde belirecek. Sonra kristaller burada var. Daha üçüncü basamaktayız. Dörde geçtik kristalleri. Kristaller oluştu sıvının içinde, çözücünün içinde. Ne yapıyoruz? Bir sonraki basamağa geçiyoruz. Onları da süzüyoruz tekrar. Onları ama farklı bir süzme düzeneğiyle süzeceğiz. Şurada yok. Ben size burada çizerek anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Deneyde de göstereceğim yapılışta ama siz şimdi görün diye şöyle yapıyorum. Beşinci basamak diyebiliriz ona da. Beşinci basamak diyelim. Bakalım beşte ne var. Bu kristaller oluştu şimdi diyelim ki. Şöyle bir düzeneğim var arkadaşlar. Burada bir Bünhelmunim olacak. Şekli şu şekilde yaklaşık. Buna bir vakum ağızlığı takacağım böyle plastik. Ardında bir tane uç eldeni olacak burada. Şurada vakum yeri. Şimdi ben buradaki kapta 4 numaralı kapta ne elde ettim? Şöyle bir kabım var. İçinde bir çözücüm yine duruyor ve maddeler kristal halde şöyle parça parça. Şimdi burada da böyle bir şey var. Buraya Wapman süzgeç kağıdı. Bünhelmunis'in tepeden bakınca içi şöyledir arkadaşlar. Şöyle nokta nokta delikler vardır üstünde. Yukarıdan bakınca şekli budur. Hatta şöyle 3 boyutlu gibi çizmem gerekirse huniyi şu şekilde aşağı yukarı bir huni var. Burası içi olarak düşün. Şöyle nokta nokta delikler var içinde. Bunun üstüne de şöyle bir Wapman süzgeç kağıdı koyuyorum. Süzgeç kağıdını yerleştiriyorum. İçine de benim artık neyini koyuyorum? İçinde maddemi içeren çözeltiyi de tabii kristallenme bittikten sonra ekliyorum. Bu çıkış ne işe yarar arkadaşlar? Buradan bir hortum takıyorum arkadaşlar. Hortumun yapısı şöyle. T gibi biraz. Buradan su var abi. Buraya musluğa takıyorum. Buradan su giriyor hızlıca. Buradan da çıkıyor. Bu su girdikçe ne oluyor arkadaşlar? Havayı buradan çekiyor içine ve burada ellerin içinde düşük basınç oluşturuyor. Düşük basınç. Düşük basınç oluşturunca ne oluyor? Benim süzme işlemim çok daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Buradan hızlıca
benim sıvım, çözücüm buraya geliyor. Fakat ne oluyor? Benim kristallerim buradaki Wattman süzgeç kağıdında kalıyor. Sonuç olarak buradaki süzme işlemi bitince bu hızlıca vakumla beraber gelen su, hava çekiliyor vakumla beraber tüm çözücüm burada toplanıyor mu arkadaşlar? Sonuçta Wattman süzgeç kağıdında oradan alınca şöyle yuvarlaktı. Üstünde benim kristallerim kalacak. Ama nedir? Benim bu Wattman süzgeç kağıdım şu anda nemli. Ben bundan verim hesabı yapamam. Neden? Çünkü süzgeç kağıdının darasını alıyorum öncesinde. Atıyorum 5 gramsa 5 gram. Benim belli bir miktar maddem vardı başlangıçta. Kirlilikle beraber. Atıyorum ki 1 gram maddem vardı. Yani 1 gram fazla da. 1 gram maddem vardı. Ve ben kaç gram madde kaldı şimdi, kirlilik ne kadardı onu bilmem için bu kağıdın darasını alıp kuru ağırlığını öğrenmem lazım. Ne yapacağım? Burada da söylüyor. Şöyle şurayı sileyim artık. Burada kristallerin elde ettikten sonra erime noktasıyla saflık tayini yapılabileceğinden bahsediyor. Buna geleceğim şimdi. En son nerede kaldık? Wattman kağıdımız. Kristaller oluşmuştu üstünde şöyle. Bunu etüye koyuyorum arkadaşlar. Yani o etüde bir süre, birkaç gün aslında. Bir hafta beklemesi en idealidir. İyice kuruyor, üstünde hiç nem kalmıyor ve ben bunu tartıyorum. Atıyorum başlangıçta 1 gram maddem vardı. Süzdüm, kristalleri elde ettim her şeyi. Çok iyi bir kristalizasyon yaptım ve elimde 0,6 gram madde kaldı, kristal vardı. O zaman diyorum ki benim maddemin içinde 0,4 gramda safsızlık varmış, toz varmış başlangıçta. Ben bu kadar safsızlıktan maddemi arındırdım ve 0,6 gram olarak saf bir şekilde, kristal bir şekilde elde ettim. İsterseniz daha sonra spatula kazıyarak üstündeki kristalleri alıp şöyle bir kabın içine de koyabiliyorsunuz. Ondan sonra elde ettiğiniz kristalleri erime noktası tayini yapabilirsiniz. Ve erime noktası tayini yaparsanız baktınız o maddenin saf halindeki kristallerle erime noktanız tutmuyor. O zaman ne yapacaksınız? Çözeltiyi yeniden kristallendireceksiniz ve bir daha kristalizasyon yapacaksınız. Demek ki yeterince yayılmamış. Çözeltiyi değiştirebilirsiniz. Belki çözelti sizin almak istemediğiniz safsızlıkları da çözüyor olabilir. O konulara da geleceğim. Bu işleme de rekristalizasyon deniyor arkadaşlar. Yeniden kristallendirme. Erime noktası sabitlenene kadar bunu yapabilirsiniz. Başka yöntemlerle de tayin yapabilirsiniz. İlla erime noktası olmak zorunda değil. Zaten bunları şu anda çok oturmuyor şekli görmediğiniz için ama deneyi yaparken yapılış esnasında görüp siz de net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi kristallerin safsızlıklarından ayrılması şu şekilde olur. A ve B diyelim. A maddesi safsızlık, B maddesi de bizim maddemiz olsun. Yani B'nin içindeki safsızlık A. 3 farklı ihtimal var. Safsızlık, saflaştırılacak maddeden çok çözünüyor olabilir. Safsızlık, saflaştırılacak maddeden az çözünüyor olabilir veya ikisi eşit olarak çözünüyor olabilir. Böyle de olasılıklar var. Yani çünkü siz maddeyi çözmek isterken aynı zamanda safsızlığı çözüp onu da alıyor olabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmanız lazım. Biz size uygun maddeleri vereceğiz. Safsızlıkların çözünürlüğü ona göre olacak. Rahat yapabilirsiniz diye ayrımı. Ama her zaman bu şekilde olmaz. Aynı çözüldüğü zaman çok daha büyük problem yaşanır arkadaşlar. İkisinin çözünürlüğü aynı olur. Bu sefer farklı solvanlar kullanmanız gerekir. Veya kristalizasyon yapmayıp başka yöntemde kullanmanız gerekebilir. Şimdi kristalizasyonda kullanılacak çözücünün özellikleri. Bunlar bizim için önemli. Bunları zaten raporda falan da yazmanızı isteyeceğim. Çok da güzel bir sınav sorusu olur aslında bunlar. Neyse. Saflaştırılacak madde. Bir kere zaten temel prensibimiz neydi? Düşük sıcaklıkta az, yüksek sıcaklıkta çok çözmeli. Yani ben ısıttıkça maddeyi daha çok çözmeli. Zaten temel prensibim de buna dayanıyor. Saflaştırılacak maddenin iyi oluşan kristallerini vermesi gerekiyor. Saflaştıracak maddeyle reaksiyon vermemesi gerekiyor. Yani reaksiyon verirse benim için ne anlamı kaldı? Zaten maddem değişti o zaman. Uçucu, yanıcı, toksik olmamalı. Aslında burada yazmıyor, kolay bulunabiliyor ama bir de ekonomik olursa iyi olur. Mesela benim için su çok iyi bir kristalizasyon çözücüsüdür. Tercih edilebilir. Burada zaten bakın yazmış. Başta su, eter, aseton, kloroform en çok su kullanılır ama eter, aseton bunlarla kullanılır. En çok kullanılanı burada yazmış. Yanıcı özellikteki maddeleri de tabii ki kristalizasyon çözücüsü olarak kullanabiliyoruz.
Ama ne dediğim gibi burada çıplak kalem kullanmamalıyız. Yanabilir, patlayabilir, su banyosu kullanılmalı. Biz size yanıcı bir çözücü vermeyeceğiz, kristalizasyon çözücüsü. Ama yine de sıcak su banyosunu yapacağız ısıtmaları güvenli olması adına. Zaten B kalemini mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyoruz laboratuvarda biliyorsunuz. Yani riski ne kadar aza indirebilirsek o kadar iyi bizim için. Şimdi bir de çözücünün çözme miktarı da önemli. Pratikte 0,1 gram madde 1 mililitre solvan ile ısıtmadan çözünüyorsa, yani biz diyorduk ya düşük sıcaklıkta, az yüksek sıcaklıkta çok çözünüyor. Ama bizim solvanımız maddemizi düşük sıcaklıkta da çok çözüyor. Üstelik 1 mililitresi çözüyor. O zaman bu bizim için uygun bir solvan değildir. Veya 0,1 gram maddeyi 3 mililitrede ısıtmamıza rağmen, kaynatmamıza rağmen çözülmüyor. O da bizim için yine iyi bir solvan değildir. Çünkü biz mesela çözücü kullanacağız ama sıcak su banyosunda zaten bir miktarda uçacak o çözeltinin. 3 milim solvan ısıttığı zaman 0,1 gram maddeyi çözebilmelidir arkadaşlar. Burada çözücüler ve özellikleri yazıyor, kaynama noktaları yazıyor. Bizim için su en iyi çözücü olacaktır. Yanıcı değil, zehirli değil, kolay bulunabilir, toksik değil yani. O yüzden biz bu haftaki deneyimizde de çözücü olarak distile su kullanacağız. Evet, devam edelim. Burada kristalizasyon çözücü seçilirken dikkat edilecek şeyleri örnek vermiş. En başta, dönem başından beri söylüyoruz. Polar çözücüler, polar maddeleri daha iyi çözerler. Apolar maddelerde, apolar çözücülerde daha iyi çözünürler. Polar bileşikler tabii doğal olarak suda daha çok çözülecek. Hidrojen bağı yapıyorsa daha da çok çözülecek. Onun için önemli. Karbonksilik asit, alkol tarzı organik yapılar suda çözünüyorlar. Sudaki çözünürlükleri fazla. Organik maddelerin tuzları da suda kolay çözülüyor. Ama hidrokarbonlar gibi apolar maddeler suda pek de iyi çözülmüyor. Bunlar için daha farklı çözücüler kullanabiliyoruz. İşte eter, benzen gibi non-polar solvanlar, bu dediğimiz hidrokarbonları, alkil halojenleri daha rahat çözüyor. Sudaysa böyle maddeleri kullanmak, böyle çözücüleri böyle maddelerde kullanmak daha mantıklı. Bir de şu genel bilgi var, organik kimyadan biliyorsunuz ama tekrar edelim. Bir hidrokarbonda zincir uzadıkça, yani karbon sayısı arttıkça benim apolarlığım artar. Madde apolar tarafa doğru gider. Yani daha apolar solvanlarda çözülür. Ona göre bir solvanı seçmem gerekir. Yani maddenin karbon zinciri uzunluğuna bakarak da yorum yapabiliriz. Bu sayfayı siz de okuyun arkadaşlar. Evet. Karşılaşabilecek güçlükler var bazı. Şimdi bunlardan bahsedeyim. Kristalizasyonda yaşayacağımız sıkıntılar. Nasıl ki İTK'da vardı, kolonda vardı. Tabii ki burada da var. Birincisi renk giderler. Bazı maddelere renk karışabiliyor arkadaşlar. Yani içindeki safsızlık mesela diye, benim kristalim normalde beyaz olacak ama içindeki safsızlık kırmızı ve kristale renk veriyor. Bu rengi absorbluyor benim kristallerim. Bu renkten ayırmak istiyorum ben. Nasıl ayıracağım? Aktif kömür kullanacağım. En basit yöntem. Ya diğer absorban maddeleri kullanacağım. O rengi benim kristallerimden kendi içine çekecek aktif kömür ve ortamdan uzaklaştıracak. İkincisi yağ halinde ayırma. Bu yağ halinde ayırma genelde çözeltinin değişikliğinden ziyade çok hızlı soğutma yaptığımız zaman yağ halde ayrılıyor. Bunun önüne geçmek için veya bu oluşursa maddeyi tekrar kristallendirip yavaşça soğutacağım arkadaşlar. Çok hızlı da şok şekilde soğutmayı da istemiyorum. Aynı zamanda bir de karıştıracağım ki yağ tanecikleri bir araya gelip tabaka oluşturamasın. Bir de kristallendirme güçlüğü. Aslında biz laboratuvarda en çok bu sorunla karşılaşacağız sizinle yaptığımız deneyde. Çünkü biz size renkli madde kullanmıyoruz. Yağ halde oluşacak kadar hızlı soğutmuyoruz ama kristallendirme güçlüğü bazen yaşayabiliyorsunuz. Maddeyi ısıttınız, çözdünüz, artık şöyle çözücünüzün içinde ama bir türlü kristal yok. Madde burada. Madde burada ama bir türlü kristal hale gelmiyor. Madde soğudu, sıcaklığı oldu, sıcaklığına indi veya 22 derece oldu. Artık neyse 90'dan buraya getirdiniz ama bir türlü maddeniz kristallenmiyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Birkaç tane yöntem var. Aşı kristali. Mesela bu hafta çalıştığımız madde asetanilin. İçine asetanilitten bir kristal, bir toz zerresi kadar böyle bir nokta kristal koyarsam
diğer kristaller buna tutunup etrafında oluşmaya başlayacaktır. Veya cam bagetle kaşıma. Eğer içine bir kırık cam parçası da olur veya cam bagetle sokarsak şu şekilde kristaller bunun üstüne toplanacaktır yine. Veya çözücü miktarı fazla geliyordur. Ya gerçekten benim bu maddemi soğukta çözecek kadar da miktar kullanmışımdır. O zaman şöyle buna birazcık rotovapörde mesela şu şekilde vakum yaparak veya ısıtarak solüvanın bir kısmını da uçurursam kristaller oluşabilir. Biz bu sorunla karşılaşıyoruz genelde laboratuvarlarda. Ama soğutma işlemini düzgün yaparsak bu sorunla da karşılaşacağımızı pek zannetmiyorum. Süzme işlemi var arkadaşlar. Az önce size anlattığım ama tekrar anlatacağım. Bir daha üstünden geçeceğim. Kristalize, şimdi 2 defa süzme yaptık takip edebildiyseniz eğer. İlki adi süzmeydi. Ne yaptım? Maddemi ilk önce normal ısıttım. Benim almak istediğim madde, saf maddem çözüldü. Almak istemediğim kirlilik çözülmedi. Ve onu süzdüğüm zaman almak istediğim saf madde çözeltiye geçti. Almak istemediğim kirlilikler nerede kaldı? Süzgeç kağıdında kaldı. Bu benim ilk aşamamda. Öyle değil mi? Sıcak olarak süzüyorum ve benim erlenimde de temsili olarak şuraya çizeyim. Çok kötü bir erlenim oldu. Şöyle. Benim artık maddem çözücüsüyle beraber burada. Ne yapıyorum? Bunu soğutuyorum. Zaten tarafında yazıyor. Yani ilk aşamada soğutmuyorum, yanlış anlamayın. Süzdükten sonra bunu oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyorum ki kristaller oluşsun. Artık süzmeyi yaptım. Ve sonra ne yapıyorum soğuduğu zaman, kristaller oluştuğu zaman bir tane, şöyle görseli var mı? Evet var. Bakın Waldmann Bünher ünlüsü, özür diliyorum. Şöyle bir Bünher ünlüsünden süzüyor kuruduğu zaman, kuruduğu zaman diyorum, kristallendiği zaman. Bakın şöyle üstünde delikler var. Bu şekilde bir huni. Ve ne diyor? Vakum uygulanarak yapılır. Yani vakum ikinci süzmemizde şart. Arkadaşlar zaten başka türlü Waldmann süzgeç kağıdından suyu kolay kolay geçiremeyiz. Ya çok uzun bekleriz ya kalır orada. O yüzden süzgeç vakum düzenini kuruyoruz. Hatırlamak isterseniz geriye dönüp bakabilirsiniz videoda veya ileride zaten birazdan gerçeğini de göstereceğim. Vakumlu şekilde süzme yapmamız gerekiyor ki süzgeç kağıdındaki kristaller kalsın ama sıvılar tamamen gitsin. Şöyle şuraya bir süzgeç kağıdı geliyor. Su yani çözücümüz ya da neyse artık alta gidiyor ve kristaller bu şekilde üstte kalıyor. Tabii daha değişik asit veya değişik baz çözücülerin kullandığımız ortamlarda farklı yöntemler kullanılıyor. Biz ama onu yapmayacağız. Biz su kullanacağız. Su bizim çözücümüz olacak. O yüzden bunlara gerek yok. Bir de size deneyin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Ardından uygulamaya geçeceğiz. Uygulamayı yaptıktan sonra da sizlerle beraber raporun nasıl yazıldığını anlatacağım size. Ne şekilde yazacaksınız, nasıl bir rapor istiyorum. Ondan sonra da bu haftayı da bitireceğiz. Şimdi ilk olarak 0,1 gram asetanelit tartıyoruz arkadaşlar. Ama bizim size vereceğimiz asetanelitte bu hafta bir farklılık var. Tüpte asetanelitimiz kirli olacak bu hafta arkadaşlar. İçinde ne kadar kirlilik olduğunu da size söylemeyeceğiz. Sizin bulmanızı isteyeceğiz. Kirli asetaneliti 0,1 gram yani 100 mg tartacaksınız. Buna 20 mililitre distile su ekleyeceksiniz arkadaşlar. 20 mililitre distile su çözeceksiniz bunu. Ondan sonra kristalizasyon işlemine geçeceksiniz. Ne yapacaksınız? İlk olarak zaten gösterdim. Süzgeç kağıdından adi süzme işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Şuraya. Hadi bunu behere değil erlere topluyorum. Daha doğrusu. Toplayacaksınız arkadaşlar. Asetanelitimiz buraya geçecek. Tabii tüm bu işlemi nasıl yapacağız? Sıcakta yapacağız. Yani önce bunu ısıtacağız 90 dereceye kadar, 80 dereceye kadar. Su kaynama sıcaklığına yaklaşacak ki asetanelit çözülsün. Aslında o kadar yükseğe de çıkmamıza gerek yok. Asetaneliti çözen sıcaklık bizim için yeterli olacak. Süzeceğiz. Sıvımıza geçecek asetanelit. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar?
süzdükten sonra maddemiz buradaydı, sıvıya geçti. Dediğim gibi vakumlu süzme yapacağız. Şöyle Mülher üstünden tekrar çiziyorum artık. Vakumlu süzme yapacağız. Ondan sonra ne olacak? Bizim maddelerimiz süzgeç kağıdında kalacak. Süzgeç kağıdında etüde veya oda ısısında kurutacağız. Oda ısısında kurutmak çok sürüyor. Biz etüde kuruturuz. Ondan sonra saflığı tayin etmek için İTK ve erime noktası tayini yapabiliriz. Biz İTK yapacağız saflık tayini için. Bizim için yeterli olacaktır. Eğer anlattığım gibi yeterince saf değilse rekristalizasyonu yapmamız gerekebiliyor. Asetanilin kapalı formülü ve erime noktası burada. Aşağı yukarı 113-115 arasında erime noktası verirse saf diyebiliriz. Veya saf asetanilde İTK'da aynı noktada safsızlık olmadığı halde aynı şeyi veriyorsa o zaman da bizim için saftır ve yeterlidir diyebiliriz. İsterseniz şimdi deneyin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi deneyin yapılışına geçiyoruz. 0.1 gram asetanilidimi tarttım. Bu asetanilidin içinde kirlilik var arkadaşlar. Toz olabilir, başka bir kimyasal olabilir. Bilmiyorum. Bunu şimdi 20 mililitre distile suyla çözeceğim. Şöyle alıyorum buraya. Burada kalan maddeyi de almak için şöyle yapıyorum. Tartım kabıma hafif su ekliyorum. Mezure buradan alıyorum onu. Böylece tartım kabında hiç madde kalmamış oluyor. 20 mililitreyi buradan, evet tam 20 mililitre. Şimdi ne oldu? Asetanilidim çözünmedi. Az önce de bahsettiğim gibi bakın şöyle yaklaştırıyorum. İçinde parçacık halinde duruyor. Asetanilit ne zaman çözünecek? Nispeten apolar bir madde olduğu için ısıtınca çözmesini bekliyorum. Fakat safsızlıkları çözmemesini bekliyorum. Yani olacak olay şu. Isıttığım zaman beheri asetanilit çözünecek, suyun içine geçecek ama safsızlıklar aynen kalacak. Ne yapıyorum? Hazırladığım sıcak su banyosuna. Kaynama sıcaklığına da yakın sıcak su banyom. Aşağı şu anda 90 derece kadar bir sıcak su banyom var. Şöyle. Şimdi beheri koyacağım. Rahat durması için de burada. Üstüne şunu indiriyorum. Say geriye. Hı hı. Evet arkadaşlar, beheri de şu şekilde yerleştiriyorum. Burayı da biraz sıkayım şöyle. Şöyle düzelteyim. Şu an beherim sıcak su banyomun içinde. Gördüğünüz gibi. Asetanilit çözünene kadar bu şekilde sıcak suda, kaynama sıcaklığına yakın suda bekleteceğim. Evet arkadaşlar, şimdi asetanilimiz neredeyse çözündü artık suda. Şimdi ilk süzme işlemimi gerçekleştireceğim. Şu boyutta kare şeklinde bir süzgeç kağıdını alıp 4'e katlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Ardından şu şekilde kesiyorum. Yuvarlak olacak şekilde. Bakın. Şöyle. Hulime oturacak şekilde yaklaşık. Bakın şöyle şu kanatlardan birini de açıyorum. Ve gördüğünüz gibi tam hunimin içine uygun bir şekil aldı. Bunu şimdi ısıtacağım arkadaşlar. Su banyomdaki suyla şöyle iyice altına bir beher koyuyorum tabi. Bu beher benim maddeyi toplayacağım beher olacak. Su niye kullanıyorum? Sıcak su. Çünkü süzme işlemi esnasında asetanilidim hatırlarsanız ki suyun içine geçmişti. Saf suyun içine geçmişti. Asetanilidimi aniden soğuk huni yüzeyiyle karşılaşıp tekrar kristallenip süzgeç kağıdında kalmasını istemiyorum çünkü. Burayı anlamanız önemli arkadaşlar. Deneyde 2 defa süzme yapıyoruz. Birincisinde sıvıya alıyoruz alttaki çözeltiyi, ikincisinde çökeleği alacağız. Burada aynı şekilde huni yüzeyinin süzgeç kağıdının da sıcak olması önemli. Böyle birkaç tur sıcak su gezdiriyorum. Şu an ısındı zaten, buhar çıkıyor. Belki de görebiliyorsunuz. Ben biraz daha devam edeceğim bu işleme. Sonra asetanilde hızlıca dökmem gerekiyor. Hızlıca dökeceğim ki
benim madde kaybım olmasın, soğumasın hiç. Evet, burası yeterince ısındı sanırım artık. Şöyle son bir kez döndürüyorum. Burasının sıcak olduğunu hemen altına erlenimi alıyorum. Hızlıca bakın. Ondan sonra beherimde çözülmüş asetanilit ve hemen döküyorum. Hiç soğumasına fırsat vermeden. Hemen sıcak halde. Tüm sıvım geçti. Evet, şu anda akıyor. Evet, şimdi süzme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Bakın, Hunim'de, süzgeç kağıdımda kirlilik burada kaldı. Almak istediğim asetanilit suyla beraber aşağıdaki erlenime geçti. Bakın, şunu da şuradan size göstereyim. Bu benim süzgeç kağıdım. Daha nampolar olan safsızlıklar, suda ısıtınca da çözülmeyen böyle bazı safsızlıklar maddemin içindeki burada kaldı. Bakın şu şekilde bunlar görünüyor. Bu artık benim için çöp. Bunun bir önemi yok. Ben erlenimde kalmış olan saf asetanilidi elde etmek istiyorum şimdi. Bunu soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Soğuduğu zaman içinde asetanilit kristallenecek. Ondan sonra onu Bünher ünlüsüyle süzeceğim. Şu an hala sıcak. Daha sıcak su banyosundan içeri çıktı. Asetanilit çözülmüş halde. Bunu bir süre soğumaya bırakıyorum. Soğuduğu zaman asetanilit kristalleri oluşacaktır. Eğer kristal oluşmazsa size ilk başta konuda da anlattığım yardımcı yöntemlerden faydalanabiliriz ama ona gerek kalmayacaktır. Biraz soğuyunca kristaller oluşacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi kristaller oluştu. Tabii çok az miktarda maddem olduğu için şu anda kristalleri göremiyor olabilirsiniz ama dibinde kristaller var arkadaşlar. Şöyle bakarsanız dibinde minik minik. Şu anda kamerada görebileceğinizi zannetmiyorum ama içinde küçük küçük toz halinde kristaller var. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu Bünher-Hunim'den süzeceğim. Bünher-Hunim nasıl bir sistem? Bakın arkadaşlar, şu şekilde bir nüçe erlenim var. Bundan hava çıkışı var, pompa için kullandığım. Suyu açtığım zaman burada hızlı su akışı havayı nüçe erleninin içinden çekiyor, vakumluyor. Ben buraya bir tane plastik kapak kapatıyorum ki benim Hunim, Bünher-Hunim ince buraya otursun, havada hava boşluğu olmasın. İçine de Wattmann süzgeç kağıdı yerleştiriyorum arkadaşlar. Bunlardan size vereceğiz laboratuvarda. Bunu da hafif de böyle ıslatıyorum distile suyla ki yüzeye yapışsın diye. Burada zaten geçen su, erlenin içine gelen su benim için çok da önemli değil. Çünkü ben burada erlenin içindeki suyu değil artık neyi alacağım? Süzüntüyü alacağım, çökeleği alacağım. Şimdi açıyorum. Musluğu yavaşça açıyorum arkadaşlar. Birdenbire çok fazla yüklenmek istemiyorum. Bakın vakum yapıldığı gibi şuraya da bir bakın. Su hemen içeri gidiyor. Neden? Çünkü boruda vakum var. İçine doğru çekiyor. Bakın akış hızını izleyelim anlamanız için. Şu an akış hızı gayet güzel. Kapatırsam bakın akış hızı da aynı şekilde yavaşlıyor. O yüzden hemen şimdi artık erlenimdeki kristalleri almak için buraya döküyorum. Evet. Şimdi şöyle bir turda distile suyla içini yıkayalım. Yine de çok fazla su kullanmak istemiyorum ben. Evet, görüyorsunuz normal süzme yapsaydık bu işlem çok uzun sürecekti arkadaşlar. Şu anda bakın damlalar hızlıca geliyor. Son bir tur daha yıkayacağım erlenimi. İçinde görünürde bir şey kalmadı ama gözle göremediğimiz küçük kristaller kalmış olabilir. Tekrar döküyorum o yüzden. Ve vakumun işlemi yapmasını bekliyorum. Suyun hızını biraz daha arttırabilirim. Evet, vakum buradan bile hissedilebiliyor şu anda. Evet, vakum işlemi de tamamlandı. Şu anda ıslak olduğu için kristalleri net olarak göremiyorum ama kristaller üzerinde, daha doğrusu kameradan siz net olarak göremiyorsunuz. Kristaller burada. Şimdi bunu alacağım ve etüve koyacağım arkadaşlar. Etüvde bunu 40 derecede bekleteceğim ve tamamen kuruduğunda da kristaller net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Evet arkadaşlar, şimdi
Artık etüvde yeterince bekledi. Benim kağıdım, etüve kaldırmıştım bunu. Bakın şöyle göstereyim size. Kağıt kurudu. Kristaller var üstünde arkadaşlar. Orada ne şekilde gözüküyor mu bilmiyorum. Odaklamaya çalışacağım. Bakın. Böyle minik minik kristaller oluştu üstünde. Şu ortasında da bir iz kaldı. Çok önemli değil. Tamamen kuru, ıslak olduğunu düşünmeyin. Nemli olduğunu düşünmeyin. Bakın tekrar zoom yapıyorum. Ve böyle kristal yapılarını görebiliyorsunuz. Tabi kamerada olduğu için çok küçük gözüküyorlar. Aslında gözle gördüğünüz zaman laboratuvarda bu kadar küçük olmadığını anlayacaksınız. Şimdi ben bunu daha önce süzgeç kağıdımın darasını almıştım. Not etmiştim bunu, ağırlığını. 3,645 gramdı. Şimdi hassas terazide tekrar tartacağım. Ve süzgeç kağıdı da kuru olduğu için, tüm suyunu da nemini de bıraktığı için bana üstünde kalan kristallerin ağırlığını verecek. Hatırlarsınız ki 100 miligram kristalimiz vardı. 0,1 gram almıştık. Şimdi kapatıyorum. 3,645'ti. Şimdi de sayıya bakarsak 3,708. Yani yaklaşık olarak 65 miligram kristal elde etmişiz. Neydi? Başta 100 miligram almıştık. Şimdi de hatta 63 miligram tam olarak söylemek gerekirse kristal elde ettik. Demek ki bizim kristalimizin içinde 37 miligram kadar bir safsızlık varmış ki biz 63 miligramını elde edebildik. Tabi safsızlığın miktarı değişebilir ve saf olsa bile tamamını elde edemeyebilirsiniz kristalimiz. Olabildiğince hassas şekilde yapmaya çalıştık. Yani yaklaşık 100 miligramda 30 miligram safsızlığımız vardı diyebiliriz. İsterseniz şimdi de raporu ne şekilde yazacağınıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi raporun nasıl yazıldığını anlatacağım size. Raporda sizden istediğim birkaç şey var. Her haftaki olduğu gibi kristalizasyon nedir, amacı nedir ve temel prensibi neye dayanır? Kendi cümlelerinizle bunları açıklamanızı istiyorum. Karşılaşabileceğimiz güçlükler vardı. Onlardan bir bahsetmenizi istiyorum. Yani neler de onlar, nasıl çözülebilir? Bunlardan kısaca, fazla uzatmadan kendi cümlelerinizle bahsedebilirsiniz. Tabii ki deneyin yapılışını anlatmanızı istiyorum. Nasıl yaptınız, neler yaptınız? Gelen arkadaşlar yaptıklarını, izleyen arkadaşlar da benim ne yaptığımı oraya yazarak deneyin yapılışını açıklasınlar. Dikkat edilecek bir iki tane husus vardı. Bunlardan mutlaka bahsedin. Mesela örnek vermem gerekirse ben söyleyeceğim ama siz kendiniz açıklayın. Huni'yi neden ısıtıyorduk başta? Ve işte ikinci basamakta neden vakum kullandık? Vakumun faydası neydi? Vakumsuz olur muydu? Bunları bir açıklayın. Deney düzeneklerini çizmenizi istiyorum. İki tane düzenek var. Zaten bir basınçlı, yani bir vakumlu düzenek, bir de adi süzme düzeneği. İkisini de basitçe çizmenizi istiyorum. Deney basamaklarında da neler yaptığımızı bu şekilde düzeneklerde ve basamaklarda neler yaptığınızı hani düzenekleri çizerken kısaca anlatmanızı istiyorum. Raporları fazla uzun yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Kendi cümlelerinizle açıklayarak kısa bir şekilde anlatırsanız ben zaten ne demek istediğinizi anlarım. Bu haftanın da sonuna geldik bu şekilde. Deney de yaptık. Gördünüz. Raporda nasıl yapılacağını anlattım. Vizelerden sonraki hafta aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.